Evet Levent Hocam, geçen yaptığım bir video vardı. Siz de seyretmişsiniz onu. Siyasiler işte partiden partiye geçiyorlardı. Siz de bunu bir sadakatsizlik olarak görmüş, bana yorum yapmıştınız. Sadece milletvekillerinde mi sadakatsizlik var? Bunu biz yani siyasette sadakat olayını başka nereye taşıyabiliriz? Sizin görüşünüz ne bu konuda? Yıllar önce başlayan dostumuzun bu şekilde bir video çekiminde devam etmesi bana çok enteresan geliyor. Bir kere çektiğin konunun başlığı çok çarpıcı. İnanılmaz güzel bir başlıkla çektiğin için videoyu seyrettim. Seyrettikçe de büyük zevk aldım. Çünkü bu bence Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Sadakatsizlik bence sadece milletvekillerinden kaynaklanmıyor. Esas ve temel sorun, daha büyük sorun partilerin seçmene karşı sadakatsizlik. Nasıl yani? Burada parti nasıl bir davranış, tavır içinde de bu sadakatsizlik olarak değerlendiriliyor? Şimdi Türkiye'de seçimler daha çok lider odaklı, lider karizması üzerine kurulmuş stratejilerle yönetiliyor. Ancak esas olan, eğer biz siyasi partilerin programlarına bakarsak menfaatlerimizi, gelecekten neler beklediğimizi daha iyi ifade edebilir. Bunlarla örtüşen partilere doğru yönelebiliriz. Yani siyaset kurumu, siyasi partiler yaptıkları programlarla vatandaşa diyorlar ki biz şöyle bir partiyiz, ilkelerimiz bunlardır ve gelecekle ilgili planlarımız, vizyonumuz da budur diyorlar. Diyorlar mı? Demiyorlar mı? Partinin bir programı yok mu? Aynen katılıyorum. Var. Yıllardır oy kullanan biri olarak partilerin programları belki başlangıçta seçim propagandasının başlangıcında ortaya konan bir şey olmakla beraber ilerleyen dönemde parti programından uzaklaşıyor. Tamamen liderlerin kişiliği, karakteri, kişisel özellikleriyle özdeşen seçmen lidere göre oy vermeye başlıyor. Yani siyasi partinin programından uzaklaşması bir sorun. Sorun. Peki, sorun. Bunu denetleyen bir kurum vesaire yok mu Türkiye'de? Öncelikle bunu denetleyen kurum tabii ki seçmen. Evet. Dünyanın her yerinde böyle. Hı hı. En birinci temel denetleme organı Ama seçmen. partiler mesela işte anayasanın 68-69. maddeleri siyasi partiler kanununa tabi, yasal mevzuat kapsamında kendi faaliyetleri, programları denetlenemiyor mu yani? Sadece seçmene mi bırakılıyor bu? İşte zaten temel sorun bu. Seçmen oy verirken parti programlarından çok fazla haberdar değil. İlerleyen dönemde, programın ilerleyen bölümünde bu kayboluyor. 2. 4-5 senelik periyotlarla seçmenin bunu denetlemesi, bugüne kadar gördük pratikte, yeterli olmuyor. Niçin? Çünkü bir parti A dediğine seçildikten sonra iktidar döneminin ortalarında Z demeye başladığında artık seçmenin buna müdahalesi ortadan kalkıyor. 5 sene sonra tekrar seçim olacak da ondan sonra Bu seçmen denetleme diyecek ki sen bana geçen dönem böyle bir programla çıktın karşıma ama bunu gerçekleştirmedin. Hatta bunun tam aksi politikaları da uyguladın. Evet. Çünkü bu parti programındaki bu büyük sapmalar, ben küçük olan değişik bir takım tabii ki yol haritasında değişiklikler yapılır ama büyük sapmaların 5 sene sonra cezalandırılması, o sapmaların verdiği zararları veya benim Nasıl bir zarar veriyor yani şimdi? Parti diyorsunuz ki bir şeye başlıyor, bir uygulamaya başlıyor iktidar dönemindeyken. Devlet adına işte bir takım politikaları hayata geçiriyor. Bu politikaları hayata geçirmek için harcamalar da yapıyor, evet, vesaire. esas bir angajman içine giriyor yani. Sıkıntı. Ve bunu 5 sene sonra seçmen partiyi değiştirse de devletin bu harcamalarını geri almak vesaire filan zor oluyor. Şimdi seçmen bir otobüs gibi düşün partileri. Erzurum'a gideceğim diye bindi. Erzurum'a gitmek istiyor. Evet. Erzurum'a giden partinin otobüsüne bindi. Hı. Partinin lideri şoför. Erzurum istikametine giderken yarı yola gelmişken dönüyor, Samsun'a doğru gitmeye başlıyor. Hı. Şimdi 4 sene sonra Samsun'a vardıktan sonra kardeşim biz buraya niye geldik? Seni cezalandırıyorum demenin bir faydası yok. Çok büyük bir zaman kaybı, maliyet kaybı ve belki de yani şimdi bazı politikalar üzerinden konuşup olayı siyasallaşmak veya taraf hale gelmek gibi bir durum ortaya çıksın istemiyorum. Çünkü bu öyle bir tartışma değil. Belki otobüs devrilecek, Samsun yoluna girmek istemiyorum. Hı. Devrildi.
bunun telafisi çok zor. Can kaybı var, mal kaybı var, yani zaman kaybı var. O yüzden bu 5 senelik esas olan denetlemeden önce bir kere bu parti programının ne işe yaradığını bizim insanımızın anlaması lazım. Şimdi akademik olarak sen daha güzel özetlersin ki bu bir ideolojisi partinin işte ne derler onu, ekonomik politikaları, eğitim politikaları, savunma politikaları, dışişleri politikalarını yazan bir metin. Bak çoğu milletvekili bile aday olarak o metinden habersiz bir şekilde aday oluyor o partiye girip. Sonuç dediğim gibi lidere dayalı bir seçim stratejisi de devam ediyor. İşte uygulamada bundan sonra yine lider üzerinden. Evet, lider üzerinden yürüyor. Bu yapılan zikzaklarla da kimsenin aklına ya ben Erzurum otobüsüne binmiştim, Samsun'a gidiyoruz gelmiyor. Ama şimdi baktığımızda Amerika'da da böyle. Yani Amerika'da da lider yani başkan partiden çok farklı uygulamalar içine girebiliyor ve böyle bir programa uyma gibi bir zorunluluk yok. Sadece İngiltere'de böyle bir şey var. Evet. İşte bir manifesto üzerinden bu manifestoyu iktidar yasalaştırması gerekiyor. Hani yasalaştırmazsa ne oluyor? Burada yine hukuki bir şey yok ama seçmenin tepkisi çok büyük oluyor burada. Yani sanki dünyaya baktığımızda da parti programına sadakat konusunda yine seçmene büyük iş düşüyor gibi. Seçmene büyük iş düşüyor. Seçmene büyük iş düşmekle beraber Amerika'da yok gibi gözükse de Amerika'da başkan partisinden çok bağımsız. Yani mesela en son bütçe meclisten geçmedi. Evet. Başkana dediler ki bir dakika. Bu istikamette bir dön dediler. Eğer bunlara dönmezsen biz bunu onaylamayız. Devleti kapatırız. İngiltere'de dediğin gibi bununla ilgili şeyler de var. Sonuç bir kere biz şu parti programı ne işe yarar onu anlamamız lazım. Parti programı bineceğimiz, gitmek istediğimiz istikameti gösteren, buna göre de bineceğimiz otobüsü belirleyen yol haritası. Peki bunun için bir partiler üstü yapı oluşturulabilir mi? Hani Sayıştay gibi mesela. Oluşturulabilir. Senato gibi. Evet. İkinci bir meclis gibi. Partilerden bağımsız. Anayasa Mahkemesi devreye sokulabilir. Evet. Anayasa Mahkemesi en yüksek yargı organı. Yani bu bir sözleşme. Yani çok hukuki açıdan bakarsak bir sözleşme. Bu sözleşme kimle kim arasında kuruluyor? Partiyle seçmen arasında kuruluyor. Sandıkta bu sözleşmenin imzalandığı yer. Süper. Çok güzel. Sandıkta karşılıklı olarak bu sözleşmeyi imzalıyoruz. Diyoruz ki senden beklentilerimiz bu. Bu sözleşme normal hukuk içerisinde düşündüğümüz zaman normal bir sözleşmeyi iki tarafı borç yükleyen bu sözleşmede bir taraf borcunu yerine getirmezse ne olur? İş mahkemeye gider. Evet. Ve mahkeme sonucunda mahkeme ihlal edeni zararla veya işte hapisle neyse cezalandırır. Fakat burada böyle bir şey olmuyor. Samsun'da iniyorsunuz. Tekrar başka bir otobüse binmek durumunda kalıyorsunuz. Şoför size Samsun'da bırakıyor. Terminalden ayrılıyor. Peki yıllık olarak mesela böyle denetimler yapılacak, biraz önce dediğim Sayıştay benzeri gibi üniversitelerde benim bildiğim Sabancı Üniversitesi parti programlarından ne kadarı gerçekleştirildiği gibi bir çalışma yapıyor. Yine Türkiye Ekonomik Politika Araştırmalar Vakfı'nın da bu yönde çalışmaları var. Bazı platformlar da var işin gerçeği internette. İşte Hükümetre gibi ya da Seçim Vaat gibi. Ama bunlar zannediyorum kamuoyu tarafından çok bilinmiyor. Bunları daha görünür hale getirmek, seçmenin etkili hale getirmek gerekiyor. Seçmen, esas hakem ya da sözleşmenin bu tarafının sözleşmede bir değişiklik yapılacağı zaman onayına gidebiliriz. Bu onayı verecek kadar bir değişiklik olup olmadığına kim karar verebilir? Belli kıstaslar konarak Anayasa Mahkemesi karar verebilir. Senato karar verebilir. Yani bu halk oyuna başvurmadan yapılamayacak bir siyasi irade değişikliği. Yani deklare ellerin dışında bir değişiklik. Programın çok ötesinde farklı bir politika uygulamaya kalkarsa diyoruz değil mi? Evet. O zaman bunun bir onayının alınması lazım. Mesela Eğitim Bakanı yani mutlaka eğitiminle ilgili parti politikası belirlenmiş bir vaat ortaya konmuş. Başlanmış. 9. kere konan vaatten şaşarak eğitim sistemi değiştirilebilirse bunun zararı var. Ekonomik zararı var. Çocuklar üzerinde büyük zararı var. Gelecek nüfusun şekillenmesinde zararı var. İşte görürüz bir sürü işsiz var.
umutsuz genç üretiyoruz. Peki sadece burada bizim nirengi noktamız iktidara yönelik mi olacak? Yani baktığımızda hep iktidarı mı göreceğiz karşımızda? Ne yapıyor? Evet. Programına uyuyor mu? Muhalefeti hiç bu anlamda düşünmemek mi gerekiyor? Ama icracıdan başlamak. Ki birçok ülkede de olduğu gibi muhalefet doğrudan bir etki yaratmakta zorlanıyor. Sivil toplum örgütleri çok büyük etki edebilir. Muhalefetten de daha büyük etki edebilir. Ama sınırlarla ilgili dışarı çıkış olduğunu söyleyebilir. Muhalefet söyleyebilir. Yok, Bu şeyi harekete geçirmek için senato olarak veya yüksek seçim kurulu olarak veya anayasa olarak bunu belirleyecek veya inceleyecek kurumu harekete geçirmek üzere kullanılabilir. Yani bunu diğer ülkelerde yok diye de boş veremeyiz. Yani biz diğer ülkelerde olanları taklit ederek veya diğer ülkede olanları kopyalayarak da bir yere varamayız. Bak, başkanlık sistemi, yeni bir başkanlık sistemi dedik. Türkiye'ye özgü. Yaptık. Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı sistemi. yaptık. Kaç senedir onunla idare ediliyoruz. Bu bir hukuki sözleşme ise ki böyle en kaba tabiriyle sözleşmede yapacak değişikliklerin halkası olması lazım. Bu değişiklikler ne? 5 kat yapacağım apartmanı imzaladım. Müteahhit olarak 4 kat abi yapamıyorum ya. O zaman 4 kat için nereye gideceğim? İşverene gideceğim. İş sahibine gideceğim. Canım 4 kat. Elimizdeki bir yana bu oluyor. Ne yapayım? Yok kardeşim 5 istiyorum. Sen ayrıl, 5 yapacak hangisi ise o müteahhitle anlaş. Şimdi hep konuştuğumuz konular merkezi hükümetle ilgili konular. Peki yerel yönetime gelelim. Yerel yönetimden. Yerel yönetimlerde var ama yani belediyeler özellikle diyor ki ilk 100 gün icraatlarımız şunlar olacak Evet. diyor. Ondan sonra da belediyenin binasına asıyorlar mesela. Bunun Asıyorlar. uygulamaları var. Çok Her yerde değil. Ancak orada da 100 günde yapacağı icraatları asıyor. Kendisinden gelen. Yani ben Tabii, yaptım. tabii. Yapmasa kimse gene 5 sene bekleyecek. Yani Yerel seçimi bekleyecek de vatandaş işte kendisine verilen sözü yani programın evet. gerçekleşmediğini denetleme fırsatı Evet. bulacak. Kesinlikle. Hani böyle bir denetim mekanizmasının olmasının önünde en büyük engel lider sultasının olması siyasi partilerde. Siyasi partilerde liderlerin çok güçlü olması ve programdansa liderin ön plana çıkmış olması. İşte Değil. tekrar söyleyeyim. Başka bir şey yok mu yani? Parti programı. Niye böyle bir denetim yok? Niye yok? Çünkü böyle yönetmek çok kolay. Çünkü muhalefet de geldiğinde böyle yönetmek istiyor. Ülkelerinde bürokrasinin olduğu kademelerde en alttaki memurun bile hangi gün ne yapacağı, nasıl yapacağı her şey Evet. tanımlanmış, Evet. görev tanımları Evet. yapılmış durumda. Evet. Aslında siyasi partilerin de Evet. yerel yönetim, Evet. merkezi yönetim programlarıyla ne yapacaklarını açıklamış Evet. durumlarda ama Yanına çek atacağız sadece. Olur ki işte bu politika değişikliğin sebepleri çok güzel açıklanır. Tamam mı? Gerçekten dinamikleriyle ortaya konur bu değişiklik. O zaman işte bu arada bir 5 senede bir devreye giren seçmenin denetlemesi değil. O anda devreye giren denetleme neticesinde der ki tamam Samsun'a gidelim o zaman. bu da Sıkıntı yok. Bu da o zaman yani hükümetin ya da yönetimin, yerel yönetimin üzerinde bir güç teşkil etmez mi? Güç oluşmasını gerektirmez mi? Gerektirir. Bu da demokrasiye aykırı değil Ama mi? bak tekrar söylüyorum. Bu şartların oluştuğuna karar veren bir mekanizma olacak. Yani bu değişiklik parti programındaki verilen sözün çok ötesinde bir değişiklik. Yani bir siyasi parti nasıl kapatılırken işte belli konularda Evet. suç teşkil eden diktatörlük Evet, gibi evet, diktatörlüğü O demokrasi ortadan kaldırma demokrasiyi falan. ortadan kaldırma, işte bir takım suçların odağı olma gibi Anayasa Mahkemesi burada görevlendiriliyor ve diyor ki sen bu tespiti yap ve eğer böyleyse kararını da ver, o siyasi parti tamamen kapansın diyebiliyor. Ama senin söylediğin mahsuru engellemek için ben demiyorum ki sınırları belirledi, şartlar oluştu, kararı gene millete bırakacak. O zaman üstünde bir şey haline gelmez. Yani millet mi karar verecek? Tekrar Diyecek. o zaman seçim gibi bir Samsun, oylama yapacak. Evet, şu andan itibaren Samsun'a dönüyorsun. Sen Ankara için söz verdin. Bu da milleti ama çok politize etmez mi sürekli seçim? Bunun bir masrafı da var. Yani maddi boyutu da var. Ayrıca bu keskin dönüşler için. Yani bu politize etsin zaten. Yani halk ne kadar yani 5 senede bir sandığa gitmek demokrasi değil. Bu 5 senede bir sandığa giderek denetlendiğin anlamına gelmiyor. Zaten 5 senenin sonuçlarını biz 15 sene iyi veya kötü yaşıyoruz. Mesela kıdem tazminatının kaldırılması.
Ya bir hükümet kıdem tazminatının kaldırılmasıyla ilgili olarak parti programında böyle bir şey yazmıyorsa iktidar süresinde böyle bir karar alması olabilecek bir şey mi? Yani kim kıdem tazminatını kaldıracak bir hükümete oy verir? Tabii ki siyasi iktidarı çok kısıtlamadan ki zaten vatandaşın onayı kısıtlama olarak kabul edilemez. Bu bir denetimdir. Yani bir vesayet bilmem vatandaşın de vesayet olarak adlandırmak yanlış olur. Yani böyle bir program denetimini yapmak üzere bir partiler üstü yapı kurulabilir Ya diyorsunuz. olanlara görev verilebilir. Ya da işte sivil toplum kuruluşları daha etkin Evet. ve bilinçli üniversitelerle Daha iyi birlikte. olur. Yani her ne kadar seçimde seçmen hükümete seçtiklerine bir takım yetkileri peşinen veriyorsa da onu o politika, o program kapsamında veriyor. Evet. Dolayısıyla bu programdan çok büyük bir sapma varsa bunu denetleyecek bir yapı oluşturulması lazım. Oluşturması lazım. Bunu denetleyecek yapının da en başta söylediğim tehlike çok güzel hatırlattın. Bir kurum olmaması, yani bir siyasallaşıp bir vesayet haline gelmemesi lazım. Levent Hocam çok güzel bir söyleşi oldu. Teşekkür ediyorum katkı ve katılımınız için. Yani kafamda bir şeyler vardı. Senin soruların veya tartışmaya katkılarına değişik pencereler de açıldı. Yani bu çok kısa zamanda kapatılacak bir şey değil. Hani biliyorum güleceksin veya çok fazla vurguladım ama hangi otobüse bineceğimizi başlangıçta iyi seçeceğiz. Otobüs şoförünün bu istikamet değiştirmesine müsaade etmeyeceğiz. Konu bu. Yani bizim için önemli olan menfaatlerimiz, birleşen menfaatlerimiz. Seçmen açısından diyorsunuz. Evet, tercihte önceliği parti programı olacak şekilde bir seçim stratejisi uygulanmasına gerekirse partileri zorlayacağız. Teşekkür ediyorum Ben de çok tekrardan. teşekkür ediyorum. Sağ olun.